Hizbullah, Allah'ın yolu, taraftarları, Allah'ın safında yer alanlar, Allah'ın partisi gibi anlamları taşıyan bu ismi bugünlerde çok sık duyuyoruz. Ve belli ki yakın gelecekte duymaya devam edeceğiz. Orta Doğu'nun mevcut fotoğrafta en önemli devlet dışı aktöründen bahsediyoruz. Siyasi gücü, üyeleri, yönettiği ekonomi bir yana Suriye, İran ve İsrail üçgeninde attıkları ya da atmadıkları her adım denklemi doğrudan etkiliyor. Büyük şeytanla savaş doktrini üzere kurulu Lübnan Hizbullah'ına yakından bakacağımız videomuzda bu yapının elindeki silahlara ve üretebilecekleri muhtemel etkilere değineceğiz. Uluslararası haber ajansları önce tek cümlelik bir bilgi geçti abonelerine. Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Haniye hayatını kaybetmişti. Herkes neler oluyor diye düşünürken olaya ilişkin detaylar da yağmur gibi yağdı. Cumhurbaşkanı devir teslim törenine katılmak üzere İran'ın başkenti Tahran'da bulunuyordu Haniye. Ve bu durum işi daha da karmaşık hale getirdi. Çünkü hem bulunduğu ortam hem de kişisel olarak üstlendiği görevler açısından en üst düzeyde korunması gereken kişiler listesindeydi. Ve biz bu videoyu hazırlarken Haniye'nin hayatını nasıl kaybettiği halen netlik kazanmamıştı. Sonrasını az çok biliyorsunuz. İsrail ve İran arasında karşılıklı söylemler, bir anda yükselen tansiyon ve yine büyük savaş beklentisi. İşte bu noktada öne çıkan aktörlerden biri de Lübnan Hizbullah'ı oldu. Çünkü İran doğrudan bir yanıt vermek yerine bölgedeki aktörler eliyle bu tür işleri üstlenen bir ülkeydi. Kaldı ki mevcut şartlarda Tahran yönetiminin doğrudan ve topyekün bir savaş kararı alması pek çok nedenden dolayı pek ihtimal dahilinde değildi. Beklenen tehditler gecikmedi. Hizbullah ard arda yaptığı açıklamalarda büyük şeytan dediği İsrail'i hedef alacağını ve gerek Haniye, gerek ondan saatler önce bombalı saldırıda hayatını kaybeden Fuat Şükür'ün intikamını alacağını duyurdu. Fuat Şükür, Hacı Muhsin olarak da biliniyordu ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın en üst düzey danışmanlarından biriydi. İşte bu noktada herkesin aklında benzer bir soru belirdi. Gerçekten de Hizbullah doğrudan İsrail'i hedef alabilecek imkan ve kabiliyette miydi? Yoksa elinde çok kısıtlı imkanlar olan ve teknolojik açıdan söylemlerini icraata dökemeyecek durumda olan bir yapıda mıydı? Bu soruya cevap bulabilmek için adım adım ilerleyecek ve Hizbullah'ın elindeki sistemlere birer paragraf ayıracağız. İlk durağımız ATGM olarak da bilinen anti-tank güdümlü mermileri. Buradan başlamamızın özel bir sebebi var. İsrail'in en gelişmiş sistemlerle donattığı Merkava tanklarını Hizbullah bir şekilde vurmayı başarmıştı. İkinci Lübnan Savaşı'nda Hizbullah 121 İsrail askerini öldürmekle kalmadı. 20 tankı tamamen imha ettiğini görselleriyle ispatladı. O dönem yayınlanan videolarda anti-tank güdümlü mermilerle RPG-7 türü basit roket atarların bir arada kullanıldığı görülüyordu. Ama içlerinde bir füze vardı ki bütün gözler ona çevrildi. Bu füze 9M113 Kornet'ti. 1000 milimetreden daha kalın zırhları dahi delebiliyordu ve etki menzili yaklaşık 5 kilometreydi. İsrail, savaşın ardından geniş kapsamlı bir soruşturma süreci başlattı. Hizbullah'a Kornet füzelerinin nasıl geldiğini araştırmaya başladılar. İlk bulgular Suriye'yi işaret ediyordu. Gazeteciler de boş durmadı. Hizbullah lideri Nasrallah'a bu füzeleri nereden buldunuz diye doğrudan sordular. Yanıt kısa ama muğlaktı: dostlarımızdan. Suriye iç savaşıyla birlikte İran, Suriye ve Hizbullah arasındaki silah transferi giderek hızlandı. Hizbullah'ın elinde binlerce ATGM olduğu varsayılıyor. Sadece Kornet füzeleri de değil. Birbirinden farklı modelde binlerce füzenin Hizbullah'ın cephaneliğinde beklediği düşünülüyor. Bu füzelere ek olarak Milan ve TOW gibi batı menşeli anti-tank güdümlü mermileri ve TOW füzesinin İran kopyası olan Tupan füzesinden de Hizbullah'ın envanterinde bolca bulunduğu biliniyor. Hizbullah'ın ilginç bir tank savar cephaneliği var. Özellikle biri için ayrı parantez açmamız gerekiyor. 2006 yılında İsrail'le giriştikleri savaşta Hizbullah üyeleri Spike MR güdümlü füzeyi sağlam bir şekilde ele geçirmeyi başardı. İsrail askerleri geri çekilirken füzeyi yanlarına almayı unutmuştu. Hizbullah vakit kaybetmeden gıcır gıcır bu füzeyi İran'a yolladı. İran tersine mühendislikle bir şekilde füzeyi kopyaladı ve Almaz ismini verdi. Bu füze Top Attack denilen bir yol izleyerek hedefi imha ediyor. Ateşlendikten sonra önce yükseliyor ve tankın en zayıf yeri olan Taret bölgesine hızla iniyor. Hizbullah'ın son zamanlarda yayınladığı videolarda bu füze sıkça görünüyor. Menzili 4 kilometre olmakla birlikte 8 ve 16 kilometrelik versiyonları da bulunuyor. Hizbullah'ın elinde bu füzeden kaç adet bulunduğu bilinmiyor. Harp sahasında yaşanan neredeyse her olay sistemler için çok kritik geri beslemeler sağlar. Sahadan gelen bilgiler raporlaştırılır, ilgili kurumlarca onaylanır ve o ülkenin savunma sanayi mühendislerine sunulur. Amaç bellidir:
O soruna hızlıca bir çözüm bulunması. İşte İsrail'de bahsettiğimiz savaşın ardından bu yolu izledi. Tanklarına yönelik aktif koruma sistemlerinin geliştirilmesi yolu böylece açıldı. Bu çaba meyvesini Tropi aktif koruma sistemi olarak verdi. Sistem kornetle dahil olmak üzere pek çok güdümlü mermiden koruyordu. Karşı tarafta boş durmadı. Hizbullah da bu sefer Tropi'yi alt edecek sistemi bulmak için çabalayıp durdu. Ancak bu kez yalnız değildi. Bu sistemleri bertaraf etmek isteyen bir ülke daha vardı: Rusya. Rus mühendisler çözümü bulmakta gecikmedi. RPG-30 isimli füze bu sürecin sonunda ortaya çıktı. Sizi çok yormadan RPG-30'un neden özel olduğunu birkaç cümleyle özetleyelim. Bu sistem iki füzeden oluşuyor. Kullanıcı füzeyi ateşlediğinde sistem ilk olarak bir yem atıyor. Böylece hedefteki aktif koruma sistemi tamamen buna yoğunlaşıyor. Hemen ardından asıl füze ateşleniyor. Sistem yem füzeyle ilgilenirken bu ikinci füzeye de cevap verebilmesi için 20 ila 40 milisaniyelik bir zamana ihtiyacı oluyor. İkinci füze bu süreden daha kısa zamanda hedefe ulaşırsa koruma sisteminin elinden bir şey gelmiyor. İran tarafından da üretilen bu füzelerin Hizbullah'ın elinde de olduğu tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra Hizbullah'ın elinde Tarallah ismini verdiği bir füze daha var. Bu füzede RPG-30'la benzer bir mantığa sahip. 2 adet kornet füzesi yan yana bulunuyor ve bu füzeler neredeyse arka arkaya ateşleniyor. Hizbullah füzeyi test ettiği görüntüleri paylaşmış olsa da daha henüz savaş alanında kullandığına dair bir kanıt yok. Tankları durdurmanın bir başka yoluysa tanka karşı tankla savaşmak. Hizbullah'ın Lübnan sınırları içerisinde kaç tane tanka sahip olduğu bilinmiyor. Suriye'de savaşırken burada tank eğitimi alan mensupları olduğunu biliyoruz. Suriye'de Hizbullah'a ait 75 adet tankın bulunduğunda açık kaynaklara yansımıştı. Güney Lübnan'ın dağlık yapısı göz önüne alındığında Hizbullah'ın elindeki tankları İsrail tanklarını avlamak için kullanması ihtimali ağır basıyor. Hizbullah'ın yalnızca tankları yok. Hizbullah'ın elinde uzun menzilli sahra topları ve kundağı motorlu obüsler de bulunuyor. Hizbullah'ın topçu kabiliyeti hakkında fazla bir bilgimiz yoktu. Ancak bir süre önce Hizbullah'ın düzenlediği geçit töreni bu konuda da bazı sorulara yanıt verdi. Bir kısmı kamyonlara monte edilmiş 122 milimetrelik sahra topları ve kundağı motorlu obüsler objektiflere yansıdı. Hizbullah bu toplarla 15-25 kilometre menzildeki hedefleri ateş altına alabiliyor. Hizbullah'ın topları da tıpkı tankları gibi dağların içlerine gizlenmiş durumda. Konu topçulardan açılmışken topçu roketlerinden bahsetmemek olmaz. Hani o meşhur demir kubbeyle gökyüzünde köşe kapmaca oynayanlar. Hizbullah'ın elinde neredeyse 100 bine yakın kısa menzilli roket olduğu iddia ediliyor. Bunların en meşhuru Katyusha ismiyle bilinen BM-21 Grad füzeleri. Yaklaşık 40 kilometre menzilli bu füzeler 21 kilogram savaş başlığı taşıyabiliyor. İsrail'in kuzeyindeki pek çok yerleşim yeri, hatta Hayfa kenti bile füzenin menzilinde bulunuyor. Roketler kamyonlar üzerindeki mobil lançerlerden ateşlenme imkanına sahip olduğu gibi İsrail-Lübnan sınırındaki sarp kayaların ve ağaçların arasına gizlenmiş çok sayıda lançerden de ateşleme yapılabiliyor. Hizbullah'ın elinde İran üretimi Falak 1 ve Falak 2 roketleri de bulunuyor. Falak 1 50 kilogram savaş başlığına sahipken Falak 2'de 130 kilogram savaş başlığı bulunuyor. Etki menzillerinin 11 kilometre olduğu değerlendiriliyor. Ayrıca İran üretimi Fajr 1 roketleri de bolca bulunuyor. Bu roketler 8 kilometre menzilli ve 8 kilogram savaş başlığı taşıyorlar. Bir dipnot. Pençe Kilit operasyonları kapsamında teröristlerin mağaralarında İran yapımı bu füzelerin ele geçirildiğini de hatırlatalım. Hizbullah envanterindeki bir başka roket ise Şahin 1. Bu roket de tahmin ettiğiniz gibi yine İran üretimi. 13 kilometre menzilli ve 190 kilogram savaş başlığına sahip. Kısa menzilli füzelerin sonuncusu Burkan. Bu füzeyi Hizbullah kendisi üretebiliyor. Ancak İran'ın desteği şart. Üzerinde 500 kilogramlık bir savaş başlığı bulunuyor. Son dönemlerde Hizbullah çok az da olsa bu füzeden ateşledi. İsrail ordusuna ait bir tesisi kullanılamaz hale getiren bu füzenin etki menzili en fazla 10 kilometre. Hizbullah'ın elinde uzun menzilli topçu roketleri de var. Menzilleri 40 ila 100 kilometre arasında değişiyor. Bu roketler başkent Tel Aviv'e ulaşamasa da Hayfa'yı ateş altına alabiliyor. Hayfa, İsrail için her açıdan önemli olmakla birlikte burada bir donanma üssü olduğunu da hatırlatalım. Uragan ve Fajr 3 roketleri yaklaşık 40 kilometre menzile sahip. İkisinin de savaş başlığı 90 kilogram. Ayrıca Fajr 5 roketi de var. Onun menzili 75 kilometre ve savaş başlığı da 195 kilogram. İran, Kuzey Kore'den transfer ettiği teknolojiyle bu roketleri yerli olarak üretiyor. Hizbullah'ın elindeki uzun menzilli son topçu roketi Suriye tarafından üretilen Hayber. Füze Çin üretimi WS-1 üzerinden geliştirildi. Roketsan'ın ürettiği kasırga roketleri de WS-1 üzerinden geliştirildi. Hayber füzesinin 100 kilometre menzili var. Savaş başlığı
başlığı 150 kilogram. Açık kaynaklarda yer alan kimi iddialara göre Hizbullah'ın elinde bu füzenin 150 kilometre menzilli varyantı da var. Hizbullah'ın elindeki topçu roketlerinin sayısının 100 bin ila 200 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu envantere kısa ve orta menzilli balistik füzeleri de eklemek gerek. Hizbullah'ın elinde Nazeat, Zilzar 1 ve Zilzar 2 kısa menzilli balistik füzeleri mevcut. Bu füzelerin menzili 130 ila 201 kilometre arası değişiyor. İran yapımı bu füzelerden Hizbullah'ın elinde on binlerce olduğu tahmin ediliyor. İsmail Haniye olayından sonra yayınlanan videolarda Fatih 110 isimli kısa menzilli balistik füze dikkat çekti. Bu füzenin çok farklı varyasyonları bulunuyor. Ayrıca güdümlü modelleri de var. Husiler bu füzelerin gemilere karşı geliştirilmiş bir modelini kullanıyor. Güdümlü bir Fatih 110 füzesi örneğin bir komuta binasını ya da limandaki bir gemiyi hedef alıp vurabiliyor. Hizbullah'ın elinde kaç tane güdümlü Fatih 110 füzesi olduğu bilinmiyor. Fatih 110 füzelerinin menzili modeline göre 250-300 kilometre arasında değişiyor. 200 kilometre menzilli füzeler İsrail'in önemli pek çok şehrini vurabiliyor. 300 kilometre menzilli füzelerse Negev çölüne kadar erişebiliyor. İsrail Hava Kuvvetleri'nin en önemli üsleri Negev'de bulunuyor. Hizbullah'ın elinde 500 kilometreden uzun menzilli Scud füzeleri bulunduğunu da notlarımıza ekleyelim. Evet, Hizbullah'ın elinde çok farklı özelliklere sahip on binlerce roket ve füze bulunuyor. Ancak bunları kullanacakları cephede yer alan önleyici sistemlerin de çok gelişmiş olduğunu kabul etmek gerek. Demir kubbe, Davud'un sapanı ve Patriot gibi hava savunma sistemlerinden oluşan katmanlı bir hava savunma sistemi için normal koşullar altında bu roketlerle etki üretmek çok zor. Ayrıca Arrow anti-balistik füze sistemi de İsrail'i pek çok noktadan gelecek saldırılara karşı koruyor. Peki bu kadar katmanlı bir füze savunmasını aşmak ne kadar mümkün? Burada kritik kelime satürasyon. En basit haliyle doyuma ulaşmak olarak çevirebiliriz. İsrail'in elinde çok gelişmiş savunma sistemleri var. Bu doğru. Ancak bu sistemin üzerine doğru gelen hedef sayısı arttıkça açık verdiği de defalarca kanıtlandı. İşte Hizbullah'ın elindeki binlerce roketi ya da füzeyi eş zamanlı ve koordinasyon içerisinde ateşleyebilmesi durumunda İsrail'in buna tek başına karşı koyabilmesi neredeyse imkansız bir hal alıyor. Hizbullah'ın uzun menzilli silahları sadece füzeler ve roketlerden ibaret değil. Bir de insansız hava araçları var. Hizbullah insansız hava araçlarını keşif ve gözlem vasıtası olarak kullandığı kadar İsrail hedeflerine kamikaze saldırılar düzenlemek için de kullanabiliyor. Bu iş için genelde Ebabil 2 kamikaze İHA'ları kullandılar. 120 kilometre menzili olan bu platformun 30 kilogramlık savaş başlığı var. Hizbullah'ın elinde daha gelişmiş Şahit 131 ve Şahit 136 gibi kamikaze İHA'lara sahip olup olmadığını bilmiyoruz. Ancak İran'ın Hizbullah üzerindeki gölgesini düşündüğümüzde bu ihtimal gayet yüksek duruyor. İnsansız hava araçları sadece İsrail'in içindeki belirli noktalar için değil, aynı zamanda Doğu Akdeniz'de bulunan İsrail'e ait petrol doğalgaz platformları için de önemli bir tehdit olarak öne çıkıyor. Hazır söz denizlerden açılmışken Hizbullah'ın elindeki deniz unsurlarına da kısaca değinelim. Hizbullah'ın Akdeniz Komutanlığı ismini verdiği bir birimi var. Bilindiği kadarıyla bu birimin elinde sadece Zodiac botlar var. Bu bilgi Akdeniz Komutanlığı'nı küçümsemeniz anlamına gelmesin. Çünkü İsrail de zamanında bu hataya düşmüş ve 2. Lübnan Savaşı'nda bedelini ödemişti. Lübnan sahillerine yaklaşan İNS Hanit korveti Hizbullah'ın ateşlediği gemi savar füzesiyle vurulmuştu ve 4 İsrail askeri ölmüştü. Gemi de aldığı hasar nedeniyle savaş dışı kalmıştı. Bu olayda Çin kökenli C-701 ya da C-802 füzesini kullandığı tahmin ediliyor. İran bu füzeleri Çin'den almış ve sonra kendi kopyalarını üretmeye başlamıştı. İlk versiyonda 120 kilometre olan menzil, ikinci versiyonda 200 kilometreye çıkarıldı. Hizbullah'ın elinde bu füzelerden kaç tane olduğu bilgisi elimizde mevcut değil. Ancak 2019'da yayınlanan bir videoda en az 6 füzenin bulunduğu görülüyor. Hizbullah'ın elinde olup olmadığı tartışma konusu olan bir başka füzeye geçelim. Rus yapımı Yakon füzesi. 2011 yılında çıkan haberlerde Rusya'nın 300 milyon dolarlık bir askeri anlaşma çerçevesinde bu füzeleri Suriye'ye sattığı iddia edilmişti. Suriye ya da İran'a gelen bu tür üst düzey sistemlerin bir süre sonra Hizbullah'ın elinde çıkması sürpriz olmuyor. Sesten 2 kat daha hızlı gidebilen bu füzelerin menzili 120 ila 300 kilometre arası değişiyor. 200 kilogramlık harp başlığıyla vurduğu yerde çok büyük hasara sebep oluyor. Ancak tekrar hatırlatalım. Kıyı savunmada kullanılan bu füzenin Hizbullah'ta olup olmadığına dair açık kaynaklara yansıyan net bir bilgi yok. Akdeniz Komutanlığı'nın elindeki diğer bir kabiliyetse deniz komandoları. Bu birliği İran devrim muhafızlarının
tarafından eğittiği sır değil. Balık adam eğitimi alan bu komandolar sızma ve sabotaj görevleri için kullanılıyor. Ellerinde İran yapımı Limpet mayınlarının olması muhtemel. Ayrıca jet ski ve balıkçı teknesi gibi sivil tekneleri insansız deniz aracına dönüştürdüklerini biliyoruz. Bunların yanı sıra yine İran yapımı insansız deniz araçlarının da söz konusu birliğin elinde olduğu düşünülüyor. Şimdiye kadar ağırlıklı olarak Hizbullah'ın saldırı gücüne dair notlarımızı paylaştık. Orta Doğu'nun en büyük vekil gücünün kendini savunmak için de bazı imkanları olduğunu pas geçmemek gerek. Ellerinde hava savunma sistemleri olduğu net. Ancak bu kabiliyetin çapı konusunda çok fazla spekülasyon yapılıyor. Hizbullah'ın elinde Manpads'ler olduğunu biliyoruz. Zaten bölgede ister devlet unsurları, ister vekil güçler olsun Manpads'i olmayan neredeyse yok. Hava savunma sistemlerine Manpads'lerle başlamak istiyoruz. Manpads'ler kolay taşınabilir olmalarıyla ve nispeten kolay kullanılabilir olmaları nedeniyle terör örgütleri ve devlet dışı aktörler nedeniyle ilk tercih edilen sistemler oluyor. İsrail helikopterleri için tehdit olabilmeleri pek mümkün değil. Çünkü İsrail'in bu tür saldırılara karşı helikopterlerini çok iyi koruduğu biliniyor. İkinci Lübnan Savaşı'nda Hizbullah, İsrail'in sadece bir helikopterini düşürebildi. Savaş uçaklarına karşıysa bir etki üretemedi. Hizbullah'ın bu savaştan sonra daha etkili hava savunma füzeleri elde etmeye çalıştığı bir sır değil. Gerek Suriye ordusundan gerek Suriyeli muhalif gruplardan farklı hava savunma sistemleri aldıkları konuşuluyor. Hizbullah'ın Suriye iç savaşında pek çok hava savunma sistemini yakından inceleme ve test etme imkanı oldu. Suriye ordusu envanterinde olan hava savunma füzeleri Buk ve Pantsir sistemlerinin kendilerinde de olduğunu iddia ediyorlar. Ki bu iddianın gerçek olma ihtimali oldukça yüksek. İsrail'in hava kuvvetleri açısından bugüne kadar Hizbullah karşısında en çok kaybettiği platformu insansız hava araçları. En az 4 İsrail İHA'sının Hizbullah tarafından düşürüldüğü kayda girmiş durumda. Düşürülen Hermeslerin nasıl vurulduğu konusu muamma. Ancak en güçlü ihtimal 358 füzesi. Aslında füzeden çok bir çeşit dolanan mühimmat desek yeridir. 358 geleneksel hava savunma sistemlerinin aksine hava aracı görüldükten sonra ateşlenen bir sistem değil. Önceden ateşleniyor ve sistem belirli bir irtifaya kadar çıkıyor. Bu aşamadan sonra avını bekleyen bir avcı gibi havada gezinmeye başlıyor. Üzerinde bulunan elektrooptik algılayıcılar etrafta bir hava aracı yakalarsa ona doğru yaklaşmaya başlıyor. Hedefe varınca da savaş başlığı kendini patlatıyor. Yaklaşık 50 kilometre menziliyle geniş bir alanda hava savunması yapabiliyor. İnsansız hava araçları ve helikopterler tehlikeli bir mühimmat olan 358 herhangi bir dost düşman ayrımı yapmıyor. İran bu silah sistemini bölgedeki pek çok vekil gücüne gönderdi. Hizbullah'ın elinde olduğuna kesin gözle bakılıyor. Videomuzun sonuna doğru gelirken bir parantezde Sayyad 2 füzeleri için açalım. Mayıs 2024'te İsrail savaş uçağına bir füze ateşlendi. Uçak öz savunma sistemlerini kullanarak kurtuldu. Lübnan kırsalında Sayyad 2 füzesinin gövdesi bulundu. Bu olaya kadar Hizbullah'ın elinde bahsettiğimiz füzelerden olduğu bilgisi açık kaynaklara yansımamıştı. Ancak bu füzeyi Hizbullah mı yoksa devrim muhafızları mı ateşledi sorusu hala yanıt bulmuş değil. Hizbullah'ın elindeki silah sistemlerini dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Ancak daha önce de birçok kez gördüğümüz üzere Hizbullah bu sistemleri İsrail'e karşı kullanabilir mi bilmiyoruz. İran defalarca belirttiği kırmızı çizgisi bir kez daha aşılmasına rağmen Tel Aviv'e karşı topyekün bir savaş başlatabilir mi? Bunun cevabı da elimizde yok. Ancak yıllardır direniş ekseni tezini ilmik ilmik işleyen İran'ın başkentinde üst düzey bir ismin hayatını kaybetmesine sessiz kalması da dengeleri değiştirebilir. Hem kendi içinde hem de hamiliğini üstlendiği vekillere bir türlü gereğini yapamayan lider pozisyonuna düşebilir. Eğer savaş açarsa da bu kez İsrail, Amerika ve diğerlerinin çok sert cevabıyla bugüne kadarki tüm kazanımlarını kaybedebilir. Çok ilginç bir denklem var ve Hizbullah da tüm bunların ortasında. Hizbullah'ın ya da daha net bir ifadeyle İran'ın hangi yolu seçeceği şimdilik bilinmiyor. Ancak bir cevap vereceklerse kuvvetle muhtemel Hizbullah üzerinden olacak. Hizbullah'ın elindeki imkanlar da bunlar. Belli ki bu konuda önümüzdeki günlerde sıkça tartışılacak. İran nasıl bir yol izleyecek ya da Hizbullah'ın elindeki imkanlar İsrail'le savaşmaya yeterli mi sorusuna sizin ne cevap vereceğinizi çok merak ediyoruz. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başka içeriklerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Büyük Şeytan'la savaş doktrini üzere kurulu Lübnan Hizbullah'ına yakından bakacağımız videomuzda bu yapının elindeki silahlara ve üretebilecekleri muhtemel etkilere değineceğiz.